Merhaba sevgili arı severler ve arı dostları. Şu gördüğümüz bir ballık. Bunları kendim yapmıştım. Bunları yaklaşık 4 sezon kullandım. Ama maalesef bu tahtalar aldığımda biraz yaşmış ve atma, yani yanlanma yaptı. Ben de bunları ballık olarak kullanamayacağıma göre arı bölme veyahut da normal arı da koyabiliriz. Elek telli bir tane güzel kovana çevirmeye karar verdim. Şimdi şöyle bakacak olursak, şu altı tel, alttan aşağı yukarı 3,5 santim telden yüksek şu telden bu elek teli, bunu zımbaladım ve alta bir tane basit bir tane çekmece yaptım. Bu varroa kontrolü için de iyi olabilir. Aynı zamanda bazı arkadaşlar ille de kovanın altının açık, ille kapalı olmasını, bu ince bir tane malzeme olduğu için arının üşüyeceğini düşünebilir. Bu boşlukta altta yaklaşık 2 santim, hatta daha fazla da şuraya güzel bir tane strafor yerleştirebilir altta. Ama bence hiç gerek yok. Şu kadar açıp arının havalandırması da gayet iyi olur diye düşünüyorum. Gelelim kovana. Ballığı şu şekil monteledim. Çatlak yerlerine, şuralarına daha önceden macun sürdüm. Şimdi bu biraz zımparalanacak. Ve zımparalandıktan sonra bunu bir güzel vernikleyeceğim. İşte şu şekil. Şöyle bunu komple çıkarabiliriz. Bu böyle. Buna güzel bir bölünür diye düşündüm. Şuralarını yine yedim çünkü atma yapmıştı. Ön kısmına da şöyle bir tahta ayarladım. Bu şekil. Görünmedi galiba. Şu şekil. Şimdi şuralarından bir yerinden güzel bir arı çıkışı da yaptım mı gayet iyi olacak. Şimdi bundan arda kalan şu macunlu yerleri bir güzel zımparalayıp vida attım buralara. Bir güzel zımparalayıp sonra verniğini vermek işte. Bir defa daha göstereyim. İçten çekince şu şekilde elek telli ve bu çerçeveden yaklaşık 3,5 santim yükseklik, yani çerçeve altında. Aynı zamanda elek telinin altı da 2 santim yükseklikte. Şimdi bunun çıkışını önden yaptım. Çünkü önden yapmamın sebebi şu alt kısmına şu şekilde yaptığım için, yani tahta direkt kenarlarına çekmece sürmesi için koyduğum şeyde önden hemen çekmek daha kolay yapımı. O yüzden yaptım bunu. Böyle bu arkadan da olabilir ama daha fazla uğraşmak gerekir. Bunda polen tuzağı olmayacağı için hiç de gerek yok arkadan yapmaya. Arı bölmek için bence bittiğinde 10 numara bir kovan olacak. Vernikten sonra tekrar devam edeceğim. Evet, bir de yine bozulmuş ballıklardan şu şekilde bunları vernikledim. 2 tane ayak olarak şöyle, bunları balet tahtasından kullandım. Şu şekilde de değerlendirebiliriz. Gördüğünüz gibi 4 tane havalandırma. Bu benim için çok önemli, vazgeçilmez bir şey. Şuraya da yine aynı kovan. Daha önce yağmur çilemişti. O yüzden bunun üstüne şöyle bir tane saç attım.
Şurada yine yapımı beni bekleyen bir tane kovan. Evet, bu da vernikten sonraki hali arkadaşlar. İşte bir tane kapı yapmıştık. Onu kenara alalım. Giriş. Şu şekil. İyice güzelce bir vernikledim. İç tencereyi sabitlemek. Arının ulaşamayacağı, arının dokunamayacağı yerler çok güzel bir vernikle geçtiğimi düşünüyorum. İşte alt kısmı da şu şekil. Arı kesinlikle verniğe temas edemez. Evet. Bu böyle. Bunun boyasını geçtikten sonra kapağını ve kilitlerini şuraya monte ettim mi İş tamamdır. Bunlar da diğer verniklediğim ballıktan, onlar da atınma yapmıştı çünkü onlar da yaştı. Onları da böylece değerlendirmiş oldum. Alttan 4 tane havalandırma deliği vazgeçilmez bir olay. Şimdi bunu bir boyadıktan sonra son haliyle tekrar çekip atarım herhalde. Bu da kovanımızın son hali. Şunun şurasını boyadıktan sonra arı çıkışı yapmayı tercih ettim. İşte bu. Şimdi bunu alalım. Bu hasar, bu bitmiş. Şuraya bir tane kilit yaptım. Şu şekil. Kapağı da yeni yaptım. Şöyle bir de attım. Şuralarını boyamam gerek. Şuraları beyaz boyama düşünüyorum. Çünkü şu beyaz olunca şuradan da beyaz bayağı bir güzel olacak diye düşünüyorum. Evet işte. Açıyoruz. Diğer tarafı da açalım. Evet. Kovanımızın kapağı da hazır. Kovanımız bitmiştir. Atılacak bir tane atmak, yani bu şu tahtalar daha önce de dediğim gibi atılmıştı falan. Onları biraz düzeltip çok iyi bir kovan oldu. İç alttan yine boyanık. Şu arkada gördüğünüz macun, bunu da zımparaladım mı bu kovan kullanıma hazır olacak. Önden bu şekil, alttan da şu şekil arkadaşlar. Altı beyaz vernikli bıraktım. Tamamdır, budur.